mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda reçelli bir ponçik yapıyoruz. Bunun için 1,5 bardak 200 milim bardak ile ılıttığım sütüm var. Yarım bardak şeker ve 1 yemek kaşığı toz mayamız var. Şimdi bu karışımımızı şöyle bir aktif hale gelene kadar bekleteceğiz 5-6 dakika. Sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Sütlü mayalı karışımımızı yoğurma kabımıza ilave ediyorum. 1 adet yumurtamız. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Ve 50 gram kahvaltılık şöyle ekmeği sürmelik yumuşak yağdan koyuyorum. Bir dolu yemek kaşığına denk geliyor. Şimdilik 2 bardak un koydum. Kontrollü koyuyoruz. İki bardak daha un koyuyorum. Bir bardak daha. Yani toplamda şu ana kadar 5 bardak oldu. Şimdi bir kontrol yapıyorum arkadaşlar. Bir yarım bardak daha un ister. Evet, hamurumuz yoğruldu. Gayet güzel, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Şimdi ben yoğurma kabının içinden hiç çıkartmayacağım. Üzerini kapatıp 2 kat olana kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurumuz çok güzel dinlendi. Şöyle hafif bir gazını almak için çok az bir yoğuruyorum. Güzel bir hamur oldu. Şimdi küçük küçük parçalara böleceğim. İstediğiniz herhangi bir reçeli koyabilirsiniz. Şöyle hafif içe bükelim. Uçlarını da sivri yapalım. Bu şekilde hazırlanıyor. Arkadaşlar şimdi tepsimizin üzerini kapatacağım. Yine bir mayalanma süresi olacak. Tepsi mayası.
Ondan sonra pişirme işlemine başlayacağız. En az bir yarım saat mayalandıralım. Bir yarım saat dinlendirdim ponçikleri. Şimdi artık fırına vereceğim. Pişirme zamanı. 180 dereceye ısıtacağım fırınımı. Reçelli ponçiklerimiz pişti. Çıkardım. Epey bir dinlendi. Çünkü üzerine pudra şekeri serpeceğim. Sıcakken olmuyor. Şimdi pudra şekerimizi serpiyorum. Şimdi bir tanesinin içini açıp sizlere göstermek istiyorum. Yalnız yumuşacık ve mis gibi bir ponçik oldu. Bakın çok yumuşak. Ben ayva reçeli kullandım. Siz arzu ettiğiniz evinizde herhangi bir reçeli veya marmelatı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir ufak tadına bakacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu bakın. İnanın abartmıyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Acayip güzel olmuş. Muhakkak yapın ve sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.